Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler Köyü'ne geldik. Bu videomuzda İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ asıllı Yasmina Sutkoviç'in hayatındaki büyük değişimi anlatacağız. Türkiye'deki ismiyle Yasemin Deniz, metropol hayatından sıkılarak 8 yıl önce Kaz Dağları'ndaki Bayramiç ilçesinin Yiğitler Köyü'ne taşınıp hayvancılığa başlamış. Tarım ve hayvancılık hakkında hiçbir bilgisi olmamasına rağmen 10 koyunla başladığı serüveninde 8 yıl içinde yaklaşık 100 küçükbaş hayvana ulaşmış. Köylülerden öğrendikleriyle tarımla da ilgilenmeye başlayan Sutkoviç, araziler satın alıp ekim yapmaya başlamış ve hayvancılıkta uzmanlaşmış bir kişi. Şimdi ise köy yaşamından son derece memnun ve kazandığı ödüllerle başarısını kanıtlamış durumda. Kısacası bu videomuzda Yasemin Deniz'in köye göç hikayesini dinleyeceksiniz. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhaba, ismim Yasemin Deniz ya da Yasmina Sutkoviç. Yaklaşık 8 yıl önce İstanbul'dan Bayramiç'e taşındım. Aslen Karadağlıyım, asıl mesleğim modacılık. Şimdi ise çobanlık yapıyorum. Burada küçük bir çiftlik yaptım kendime, hayata sıfırdan başladım. Mutlu, huzurlu, hayvanlarla birlikte bir hayat sürüyorum. Annem Sırbistan Novi Pazarlı, babam Karadağ Rojayeli. Bense Bayramiçliyim, kendimi öyle tanımlıyorum. Metropol insanı olarak tanımlardım kendimi, bunu hep söylüyorum. İstanbul'da hızlı bir hayatım vardı. Malum metropol ve moda dünyasındasın. Burasıyla hiçbir alakası olmayan bir hayatım vardı. Moda sektörü hep hayatın içinde olmayı gerektiriyor. Gece gündüz bunu gerektiriyor. Burada ise tam aksine sakin, belli rutinlere bağlı, daha basit, daha küçük bir hayat yaşıyorum. Trafiksiz her şeyden önce. Böyle. Evet. Peki Yiğitler Köyü'ne taşınma serüveninizi bir anlatabilir misiniz? Nasıl burayı buldunuz? Biraz. Evet. Aslına bakarsanız ben şöyle söyleyeyim. İlk önce Çanakkale'yi sevdim. Çanakkale'yi de sevmemin, tanımamın sebebi benim 2 tane kızım var. Bekar anneyim. Kızlarımla küçükken tatile işte Çanakkale'ye Kilitbayır'a geliyorduk. Sezonluk ev tutuyorduk. Birkaç sezon burada ev tuttuktan sonra burada bir evim olmasını istedim. Ama o sıralarda aklımdan asla hani evim olsun, gideyim bir köyde yaşayayım, ileride hani hayvancılık yaparım gibi bir düşünce kesinlikle aklımın ucundan geçmiyordu. Dediğim gibi sadece bu şehirde bir evim olmasını istiyordum. Ondan sonra böyle ev arayışlarına başladım. İnternette arama motoruna işte istediğim şeyleri yazdım. Çanakkale'de bu ev çıktı karşıma ama baktım Bayramiç yazıyor. Ben Çanakkale tatilleri gelirken Bayramiç diye bir ilçe olduğunu bilmiyordum. Tamamen bu ilanda karşılaştım. Arama motoruna Bayramiç yazdım. Neresidir, nasıldır diye. Görsellerine baktım. Aman tanrım, cennetten bir köşe gerçekten. Oksijen seviyesi en yüksek yerlerinden biri olduğunu, sanayinin olmadığını gibi işte bilgiler edindim. Evi çok beğendim çünkü işte siz de gördünüz Deniz Bey. Çok eski bir yapı, kırmızı tuğlalardan yapılmış, ateş tuğlalarından yapılmış bir yapı. Tabii ben ilanda gördüğümde bayağı harabe bir haldeydi. Ama işte bu tasarımcılık kimliğim burada devreye girdi zaten. Ben onun gelecekteki halini gördüm. Velhasıl kelam ondan sonra direkt işte bağlantıya geçtim ev sahipleriyle. Bayramiç'e ilk tapu müdürlüğüne geldiğimde gördüm. Ve Bayramiç serüvenim böylece başlamış oldu. Ben evi geldiğimde ilk gördüğümde dedim yeni yapılmış bir ev. Yani böyle eski alınmış, tadilattan geçmiş bir ev gibi durmuyor. Sanki yeniden yapılmış gibi. Çok güzel duruyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok sağ olun. Evde de bu arada bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok iyi bir ekiple çalıştım İstanbul'dan gelen. İşte orada da eski evleri işte Balat,
Cihangir Tophane'deki evleri restore eden bir ekip. Sağ olsunlar. Buradan selamlarımı da iletiyorum kendilerine. Türkiye'de köyleri genellikle gençler terk ediyor, şehirlere çalışmaya gidiyor. Maalesef. Ama siz İstanbul'u bırakıp hayvancılık yapmaya başlamışsınız. Evet. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? İlk kaç tane koyunla başladınız? Tabii ki, memnuniyetle. Biraz sonra zaten içine de gideceğiz. Ama kısa bilgi verirseniz. Koyunlarla olan serüvenim. Yani evet. İçimdeki çoban. Ben bu evi aldıktan sonra hemen buraya taşınmadım. Aradan 2 yıl geçti. Taşınmamın sebebi de aslında işte dediğim gibi bekar anneyim, İstanbul'da güvenlik kaygılarından dolayı ve çocukların butik küçük bir şehirde yaşamalarından dolayı buraya taşınmak istedim. Aslında sanki böyle hep şey diyorum, bu biraz da kader ağlarını örmüş gibiydi. Çünkü geldiğimde Deniz Bey evle birlikte burada hazır bir de dam vardı. Yani bu arada dam derken burada ahır ya da ağıl olarak öğrendiğimiz bölümlere dam deniyor. Yani hayvanların evlerine diyeyim. Dam da vardı. Biraz tabii ki hani çevreyi de gözlemledim. İnsanlar tarım ya da hayvancılıkla daha çok uğraşıyordu. Ben hayvanları zaten çok seviyorum ama tabii benim sevdiğim hayvanlar ya da bildiğim hayvanlar diyeyim. İşte evcil, pet, ev hayvanlarıydı. Ondan sonra dediğim gibi gözlemledim, ne yapacağımı düşündüm. Ve hayvancılıkta karar kıldım. Hayvancılıkta da birkaç seçeneğim vardı. Büyükbaş, küçükbaş, işte küçükbaşta da koyun ya da keçi. İnekler başta bana biraz fazla büyük oldukları için onlarla başlamak istemedim. Köyde koyunları gördüm. Dolayısıyla biraz onlarla haşır neşir oldum. Onları sevdim. Keçilere gelince keçiler çok yaramaz. Ay o kadar yaramaz çocukla uğraşasım gelmedi açıkçası. Ben de koyunda karar kıldım. Koyunlar gerçekten çok güzel hayvanlar ve koyunları tanıdıktan sonra neden onların kutsal hayvanlar olduklarını da görmüş oldum. Koyun serüvenime bu arada 10 tane koyunla başladım. Çünkü dediğim gibi ben koyunun kesini bilmiyordum. Bu arada aslında bu 10 koyundan önce ben bir 10 tane daha almıştım. Ama dediğim gibi o kadar alakam yoktu ki ben koyunların tek bir tür olduklarını zannediyordum. Meğersem koyunların da çeşitleri varmış. Yani besi ırkı, süt ırkı, bunlar da kendi aralarında tabii ki işte ırk cins ayrılıyorlar. Ben burada işte bir Çamlık'ta hayvan pazarı kuruluyordu önceden. O hayvan pazarından 2 tane, 3 tane, 5 tane derken 10 tane aldım. Ama aldığım koyunların hepsi farklı türmüş. Yani böyle bir sürü çeşidi yok. Ben onlara bir süre baktım ve sattım. Sonra burada işte sağ olsunlar büyüklerimden, köyde yaşayan ve işte Bayramiş'te yaşayan büyüklerimden aldığım bilgilerle tek tür bir koyun yapmam gerektiğini öğrendim. Bunda da besi ırkını tercih ettim. Çünkü tek başıma yapacaktım ve koyunu hiç tanımadığım için süt olayına girmek istemedim. Burada bir komşu köyden 10 tane Karacabey merinosu edindim. Ve benim gerçekten koyun serüvenim başlamış oldu. 10 taneyle başlamamın sebebi de dediğim gibi hiç tanımadığım canlılardı ve onları önce tanımam gerektiğini düşündüm. Ve şu an geriye döndüğümde iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Dışarıdan hiç koyun almadım bu arada. Sadece koçları değiştirdim. Şu an 100'den fazla koyunum var. Sakin. Şimdi zayıf bir yavrumuz var. Ona yelif atacağım. Biraz gelişmesine fayda sağlayacak.
Kendi iğnelerimi atabiliyorum. Koyunlara doğum esnasında eğer gerekiyorsa müdahale edebiliyorum. Bunların hepsini zaman içinde burada öğrendim. Şimdi bu deri altına bir iğne atacağım. Geç bakalım. Aferin sana. Yeni doğum yapan koyunlarımız, yani yeni yavrularımız, asıl doğumlarımız takriben 1 ay içerisinde başlayacak toplu doğumlar. Burada işte koçumuz var. Koçumuzu ayırdık içeriden. Burada da işte 2 aylık kuzularımız var. Bunlar 2 aylık kuzularımız. Asıl büyük sürümüz içeride Deniz Bey. Derken böyle küçük bir sürü yaptım kendime. Tabii ki zaman bu 8 yıl içerisinde damızlık satışlarım oldu. Çok fazla kuzu satışlarım da oldu. Bunlar anaç sürüm. Bu bölümdekiler gebelikleri çok yaklaşmış olan koyunlarımız. Bu arada Deniz Bey, merinoslar çok, daha doğrusu koyunlar çok, nasıl diyeyim size, hassas hayvanlar, böyle çok çabuk heyecanlanıyorlar. Bir de damda beni gördükleri için sürekli böyle biraz çekingen oluyorlar. Evet. Bu merinos koyunun özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Bunlar et koyunu mu, süt koyunu mu? Tabii. Dediğim gibi şu an merinos koyun üreticiliği yapıyorum. Merinoslar et ırkı koyunlar. Yılda, daha doğrusu 15 ayda 2 kere, eğer iyi bakarsanız, doğum yapıyorlar. Genelde ikizlik oranları çok yüksek olan bir ırk ve dayanıklı bir ırk. Seviyorum merinosları. Bir ara acaba süt koyunu mu yapsam diye düşündüm. Ama merinoslardan vazgeçemedim açıkçası. Bu arada merinosun yünü de çok değerli değil mi? Evet, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Maalesef bu bölgede, şöyle söyleyeyim, neredeyse siz üstüne para vereceksiniz yünleri aldırmak için. Asla öyle bir şeye gelişmemiş. Yani yün pazarı yok. Yünleri satabileceğiniz, pazarlayabileceğiniz bir pazar yok. Ki şu an mesela bir mağazaya gittiğinizde, bir yastık aldığınızda bile, yün yastık aldığınızda dünyanın parasını veriyorsunuz. Ama burada maalesef bunu değerlendiremiyoruz gerektiği gibi. Bunlar hep sizin kendi yetiştirdiğiniz hepsi koyunlar, kendi üretiminiz. Evet, hepsi. Biraz günlük bakımından bahsedebilir misiniz? Mesela koyunların günlük bakımı nasıl olur? Koyunlar rutine bağlı hayvanlar. Yeme saatleri, dışarıya çıkma saatleri hepsi belli rutinlerde yapılıyor. Her sabah 5:30 gibi uyanıyorum ki bu yazın saatler değişiyor. Çünkü neden? Yazın gece yayılımı oluyor. Yani yazın gece dışarıda oluyor koyunlar. Gündüz çok sıcakta içeriye geliyorlar. Şu işte kış mevsimlerinde ise gün içerisinde, yani eğer don kırağı yoksa, varsa eğer, onun çözülmesini bekliyoruz. Daha böyle 10 gibi falan dışarıya çıkıyorlar. Yayılmaya, yani tarlalara gidiyorlar. Akşam da geri dönüyorlar. Yardım alıyor musunuz? Hani şöyle söyleyeyim, bu 5 ay öncesine kadar ben, burada herkes de bilir bunu zaten. Ben bütün çobanlık dahil işlerimi kendim yapıyordum. Yani bu sürüyü tek başıma yaptığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Ama 5 aydır bir kardeşim geldi sağ olsun. Onunla birlikte çalışıyorum. Bu arada ben hayvancılıkla birlikte tarımla da uğraşıyorum. Kendi hayvanımın işte arpasını, otlarını ekiyorum. Kendi tarlam olmakla beraber işte icar denilen kiralama sistemiyle yıllık, birkaç yıllık tarlalar kiralıyorum ve onları ekiyorum. Tabii ki dışarıdan aldığım şeyler de var. Ama dediğim gibi büyük oranda kendi otumu, arpamı, dolayısıyla samanımı üretiyorum. Kaç dönümlük bir arazi yetiyor mesela 100 koyun için? 100 dönüm kadar ektiriyorum ama şöyle bir şey var. Bu arazinin bir kısmını hasıl dediğimiz şekilde bırakıyorum. Hasıl nedir? Atıyorum, arpa dikiyorum. Arpayı biçmiyorum. Ot halinde koyunlarımı onun içine salıyorum. Koyunlar arpayı ot şeklinde yiyorlar. Şu an koyunlar kahvaltılarını yaptılar. Dediğim gibi normal şartlarda şimdiye kadar çıkmış olmaları gerekirdi. Ama bugün sizin de onları görmeniz için henüz çıkarmadım. Şu an ben tarlalarımın bir kısmına
yem bezelyesi ektim. Bunları yazın biçip kışın hayvanlarıma yedireceğim. Bir de hasıl dediğimiz bir ekim türü var. Hasılda da hayvanlar otu biçmeden yeşilde yiyorlar. Yani tarlanın içinde gezinerek yiyorlar. Peki bu işe başlamak isteyenler için neler tavsiye edersiniz? Yani benim naçizane tavsiyem tabii ki. Öncelikle bence çok büyük başlamasınlar. Yapacakları neyse hayvancılık ya da tarım, önden küçük küçük başlayıp işin içerisinde öğrensinler. Sorsunlar. Sonuçta bu köyde yaşayan insanlar bu işi bizden çok daha iyi biliyorlar. Sormaktan çekinmesinler, çok çalışsınlar ve işin içinde olsunlar. Çünkü bazen şöyle bir yanlışa kapılıyor insanlar. Yani burada gördüğümüz, duyduğumuz şeylerden bahsediyorum. Hayvancılığa başlıyorlar, biraz büyük adetlerle başlıyorlar ve işin içinde olmuyorlar. Onlara tavsiyem işin içinde olsunlar. Yani her zaman hayvanın içinde olsunlar, hayvanlarını tanısınlar. Bu da Pusat, benim oğlum. Kangal, kendisi 4 yaşında. Benim elimde büyüdü. Çok küçük bebekken geldi bana. Şimdi Pusat'ı da oraya koyduk arkadaşlar çünkü. Evet, Pusat Ama biraz, evet maalesef Pusat'a o konuda güvenemediğimiz için Pusat'ı yan tarafa aldık. Ama normalde Pusat her yerde geziyor. Koyunlar dışında köpekleriniz var. Köpeklerim var, tavuklarım var. Tavuklar şöyle söyleyeyim, kendi evim için, yani çevrem için, işte çoluğum çocuğum için bize kadar. Bir Kangal köpeğim var, bir de Ken Corson var. Onun dışında tabii ki köyün dışında maalesef köylere çok köpek atıyorlar bu arada. İşleri bitince lütfen yapmayın, yani bu şöyle söyleyeyim, çocuğunuzu terk etmek gibi bir şey bence. Bir de bu atma köpekler var. Onlara da bakıyorum. Bunu zevkle yapıyorum. Gel Pango, gel buraya. Evet Yasemin Hanım, şimdi Gel biraz sonra koyunları çıkaracağız. Ama öncesinde tabii ki izleyicilerimiz yaşam alanınızı çok merak ettiler. Bir içeriği eğer müsaitse gösterelim. Buyurun lütfen. Gösterelim. O zaman evime hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Bu köpeğinizin ismi ne? Pango kendisi. Buyurun buyurun. İstanbul'dan işte bu işlerle uğraşan profesyonel bir ekip getirdim. Sağ olsunlar. Tekrar buradan da onlara tekrar teşekkür ediyorum. Çok uğraştık ve bir şeyler yaptık. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Burada da bir odamız var. Ateş tuğlası olması ve böyle denk gelmesi de çok iyi. Bu arada koyunların olduğu yer de ateş tuğlasıydı. Evet. Ahırı. Ben ileride koyunları buradan tarlama taşıyıp orayı loft bir daire yapmayı düşünüyorum. Ya da farklı bir şeyler geçiyor kafamdan. Bu arada 2 kızınız vardı. Evet, Dora ve Alya. Şimdi büyüdüler tabii. Şimdi okuyorlar mı? Evet, üniversiteye hazırlanıyorlar. O yüzden İstanbul'da babalarıyla yaşıyorlar bu yıl. Ama ondan önce sürekli birlikteydik. Bu yıl eğitim için ayrılmak zorunda kaldık. Ama ben arada İstanbul'a gidiyorum, onlar geliyor. Evet. Burası çamaşırlık. Hanımefendiler bilir, olmazsa olmaz. Evet. Tabii burası ilk aldığımda böyle değildi. Ben planları da değiştirdim. Bazı eklemeler yaptım. Ama hep orijinaline sadık kaldım. Burası mutfak. Evet, mutfağımız. Evet. Evet. Çok güzel bir görüntü. Teşekkür ederim. Bu hep orijinal zaten. Dediğim gibi yalnız her yer sıvalarla kapatılmıştı. Biz tüm sıvaları kaldırdık. Şu tuğlaların arasını sağ olsunlar işte pasta yapar gibi poşetlerde derzler sıktılar. Bayağı bir uğraştık yani. Ama güzel bir sonuç elde ettik. Çok huzurlu bir ev.
Mutluyum bu evde. Gerçekten bir de üst katı var evin. Evet, dubleks bir ev. Bu evin ayrıca bir geçmişi var. Yiğitler Köyü daha önceden çok büyük bir köymüş. Hatta köy değil, nahiye olarak geçiyor. Yani nahiye nedir? Köylerin büyüğü. Burada jandarma karakolundan tutun postaneye, okula her şey varmış. Daha sonra köy çok göç vermiş. Burası Nahiye Müdürlüğü'nün hem evi hem de ofisiymiş. Öyle mi? Evet. Alman planlaması. İşte burasını daha çok yatak odaları olarak kullanıyoruz bu katı. Gezmenizde bir sakınca yok. Evet, burada bir yatak odası Bu var. bir yatak odası, evet. Şöyle ben çekileyim. Yok, böyle göstermiş olduk yani. Burada balkonlar var. Bu arada hiç balkon yoktu. Balkonları ben sonradan eklettim. Burada bir banyomuz var. Bu arada mesela banyonun üstündeki şu renkli camlar bu evin orijinalinde olan bir pencereden alındı. Yani orayı sonradan oraya ekledik. Yani evin orijinalinden bir şeyler olsun diye. Balkon. Tavanlar orijinal. İşte burada bir balkonumuz var. Bu balkonda işte dama bakıyor, arka bahçeye. Burası bir dönüm ama şöyle bir dönüm olarak aldım. Yani bu ev ve damın olduğu kısım. Daha sonra kısmet oldu diyelim. İşte şurada zaten görüyorsunuz. Sınır var. Sınır var. Burası da 500 metrekare kadar. Burayı sonradan aldım. Böylece güzel bir bahçem oldu. 1,5 dönümlük. Evet, şu an 1,5 dönüm. Peki bahçede yapıyor musunuz hani bostan? Tabii küçük bostanlar yapıyorum kendime, olmazsa olmaz. En azından salata malzemelerimi, işte yazın biberimi, domatesimi ekiyorum. Yine evin bu tarafında da 2 tane yatak odası var. Evet, bu kızlarımın odası. Dediğim gibi şu an İstanbullular ve onları çok özledim. Yeni geldim onların yanından ama yine de çok özledim. Bu bir kızımın odası. Bu oda yoktu. Burayı sonradan eklettim. Diğer kızımın odası. Burada da yine balkon eklettim. Balkon yoktu zaten dediğim gibi hiçbir yerde. Evet. Bu alt kattaki şöminenin bacası buradan geçiyor maalesef. Ama burada da Kaz Dağları. Evet. Bu arada Kaz Dağları ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kaz Dağı'nın üstü altından değerli bence. Söylemek istediğim şey bu. Yani cennet gibi bence. O yüzden dokunmasınlar Kaz Dağları'na ya lütfen. Yani düşünsenize burada nasıl büyük medeniyetler geçmiş bu topraklardan. Evet. Troya yani. Bu Yiğitler Köyü'nü biraz anlatmanız gerekirse nasıl bir... Yiğitler Köyü güzel bir köy. Şu an nüfusu bayağı azalmış bir köy. Bayramiç'e çok yakın 6 kilometre. Dağ yoluyla Çanakkale'ye yakın 40 kilometre. Dağ yolu bizim köyümüzden başlıyor çünkü. Onun dışında insanları çok çalışkan, çok yardımsever. Sağ olsunlar beni hep evimde gibi hissettirdiler. Güzel bir köy. Dediğim gibi çalışan bir köy Yiğitler Köyü. Yabancılık çektiniz mi? Hayır, hiç yabancılık çekmedim. Yani şöyle başta tabii ki bir alışma sürecim oldu. Sonuçta ben onlar için yabancıydım. Onlar da benim için yabancıydı. Ama birbirimize şans verdik ve bence birbirimizi sevdik. Sağ olsunlar. Seviyorum onları. Çiftliğin ismi neden İdallar Çiftlik? Aslında şu an bulunduğumuz köy Yiğitler Köyü olarak geçiyor. Yalnız Yiğitler Köyü'nün asıl isim yani bundan önceki gerçek ismi İdallar Köyü. Hatta burada yaşlı insanlarla dışarıda konuştuğumda bana hangi köydensin diye sorduklarında Yiğitler değil İdallar Köyü'ndenim diyorum. Çünkü insanlar bu şekilde biliyorlar. Neden değiştirilmiş gerçekten bilmiyorum. Bence değiştirilmese çok daha iyiydi. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. O yüzden çiftliğin adını İdallar olarak belirledim.
Zaten biliyorsunuz Kaz Dağları'nın mitolojik ismi İda Dağları. O yüzden keşke köyümüzü dağlar olarak kalsaydı. Çay olmaz tabii ki. Mesela Karadağ'a gidip geliyor musunuz ailece oralara? Evet. Bizim şöyle söyleyeyim. Sıklıkla gidiyorsunuz mesela. Akrabalarımızın çoğu orada zaten. Biz Şutkoviç ailesi olarak burada küçük bir aileyiz. Dolayısıyla bir ayağımız orada zaten. Onlar gidiyorlar, biz geliyoruz. Ben şöyle çok sıklıkla gidemiyorum. Hem daha çok yaptığım işten dolayı. Çünkü hayvancılık yaptığın zaman çok fazla ayrı kalamıyorsun. Bir de ben şu an biraz da bölündüm. Çocuklar da İstanbul'da olunca ben tercihimi İstanbul'dan yana kullanıyorum. Öyle ama dediğim gibi bir ayağımız orada. Bizim eski mesleğinizle ilgili bir şeyler yapıyor musunuz? Devam ettiriyor musunuz modacılıkla ilgili? Şöyle söyleyeyim. Şu an yaşadığım hayatla nasıl diyeyim modacı kimliğime ait hayat çok farklı hayatlar. Yani dolayısıyla bir arada çok sürdürülebilecek şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Neden? Tamam ben modadan şöyle söyleyeyim iş olarak yapmıyorum ama tabii ki yine de modanın içerisindeyim. Hani kadın olarak modanın içerisindeyim ama üretici kimliğinle modanın içerisinde kalmak için metropolde olmak zorundasın. Yani modanın kalbinde olmak zorundasın. O zaman İstanbul'a sadece çocuklarınızı görmek için. Evet ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir İstanbul'dan Selim diye bir arkadaşım var. Selim Öztürk. Ona da selam söyleyeyim. Kendisi gazeteci bu arada. Onunla böyle bir iki görüşmemiz oldu. Belki yazın işte zaten öyle bir trend de var biliyorsunuz. Hani moda aslında şöyle söyleyeyim hani iş olarak farklı ama yoksa moda ve doğa iç içe zaten. Yani modacılar sonbahar renklerini nereden esinleniyorlar? Doğru. Tabii ki doğadan. İşte değil mi? Hani yapraklara baktığınızda o yeşilin tonları, kahverenginin tonları. İşte bunu hep söylüyorum hani gökyüzüne baktığınızda değil mi? Hani hep tonaton şeyler aslında hani nasıl diyeyim tanrısal bir şekilde zaten hani o renkleri, modayı her şeyi görüyorsunuz. Biz tasarımcılara ne kalıyor? Bunu işte kıyafetlerde kullanmak kalıyor aslında. Biz de işte Selim'le düşüncemiz yazın belki işte benim tarlalardan birinde öyle belki benim içinde tasarımlarımın da olduğu öyle küçük tatlı bir defile yapmak. Bakalım bunun evet öyle bir şey yaparsam zaten sizi de kesinlikle haberdar ederim. Tabii, memnuniyetle geliriz. Çok sağ olun. Orada da belki küçük tatlı bir çekim yaparız. Evet. Alsanıza lütfen. Tabii alırım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gel. Bana bak. Hey. Şş. Ben. Gel bakalım. Burası köyün tarlası yani köy envanterine ait. Açık artırma usulü kiralama yapılıyor. 4 yıl yani 2'şer yıl arayla kiralanıyor. Köy kahvesinde toplanıyoruz. Bu her yıl aynı günlerde oluyor. Muhtar zaten anons ediyor. Bayramiş'ten de anons ediliyor. Bu arada katılan tek kadın benim. Bu yılda nasip Kaç oldu ben dönümlük bir aldım. araziydi orası? 16 dönümlük bir arazi. Buraya işte yem bezelyesi ektim 2 gün önce. Dönümünü kaça kiraladınız mesela? Bu şöyle söyleyeyim bu açık artırma usulü oluyor. Çok böyle rayiçe bakmıyoruz. Çünkü neden? Bu bizim köyümüzün hayrına olan bir şey. Dolayısıyla hani farklı fiyatlar, daha yüksek fiyatlara kiralıyoruz. Ama dediğim gibi en büyük sebebi de köye de katkısı olsun diye. Burada herkes kendi
arazisine mi koyuyor? Evet, farkındaysanız Mera yok yani. mera sistemi yok burada. Bütün tarlalar çevrili. Yani herkese kendine ait tarlalar. Dolayısıyla ancak ya kendin satın alacaksın ya da işte kiralama yöntemiyle işte icarlayacaksın. Dediğim öyle bir mera sistemi yok yani. Meşe palamudu yiyorlar. Gel bakalım. Evet Yasemin Hanım, bugün gerçekten bizim için çok önemli bir hikayeydi. Örnek olacağını düşünüyorum bu tarz hikayelerin. Bizi davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok güzel bir gündü. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben de size çok teşekkür ederim vakit ayırıp geldiğiniz için. Şimdiden tüm izleyen dostlarımıza hani Türkçe meseleler sürçülisan ettiysem affola. Benim için harika bir gündü. Deneyimlerimi sizlerle, farklı insanlarla paylaşmak çok güzeldi. Çok güzel bir anı oldu her şeyden önce. Buradan köyde yaşamak isteyenlere, hayvancılık yapmak isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Korkmayın, çekinmeyin. Zaten topraktan geldik sonuçta, değil mi? Ben en azından öyle düşünüyorum. Dolayısıyla topraktan korkmamıza gerek yok. Yeter ki çalışalım, azmedelim. Her şey olur, her şey güzel olacak bence. Teşekkür ederiz, sağ olun.